İş yerinizde mobbinge uğruyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda önünüzde 3 seçenek var. Ya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunursunuz veya iş hakkınızı hakkı nedenle feshedersiniz ya da iş mahkemesinde mobbing davası açarsınız. Fakat hangi yola başvurursanız başvurun önünüze mobbingin ispatı sorunu çıkar. İşte bu videoda mobbingi hangi yollardan ispat edebilirsiniz size bunlardan bahsedeceğim. Ve eğer videonun sonuna kadar izlerseniz mobbingin ispatı konusunda elinizi rahatlatacak bir nokta var. Biraz ondan bahsedeceğim. Mobbing söz konusu olduğunda pek çoğunuzun atladığı bir konuyla olaya başlamak istiyorum. Birisi ben mobbinge uğruyorum dediği zaman ona hadi anlat sana neler yapılıyor diye sorarız. O da işte genellikle patronum bana sürekli bağırıyor, herkesin içinde azarlıyor, beni küçük düşürüyor gibi genel bir takım cevaplar verir. İşte mobbingin ispatı söz konusu olduğunda bu tür genel cevaplar yeterli olmayabilir. Patronunuz size hangi tarihte bağırdı? Bağırırken ne söyledi? Şerefinizi incitecek, rencide edecek bir cümle kurduysa o cümle tam olarak neydi? O sırada yanınızda kim vardı? Ya da patronunuz hangi toplantıda sizi azarladı? O toplantıda katılımcılar kimlerdi? Ya da patronunuz hangi tarihte size göreviniz olmayan bir şey verdi, bir yere gönderdi? Buna tanık olan bir kimse var mıydı? İşte biz bütün bunların kaydedilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve buna da bir isim veriyoruz. Mobbing günlüğü diyoruz. Tıpkı hani böyle habercilikte 5N 1K kuralı vardır ya. Aynen onda olduğu gibi kim, nerede, ne zaman, ne dedi, şahitler kimlerdi gibi hususları ne zaman mobbinge uğradığınızı düşünüyorsanız tek tek bunları kaydetmeniz gerekir. Ve ileride bir dava açtığınız zaman bunlar uğradığınız mobbingin kronolojik bir şekilde ispatı anlamına gelir ve son derece önemli bir ispat vasıtasıdır. Mobbing söz konusu olduğunda yazılı delil bulmanın çok da kolay olmadığını biliyoruz. Neden? Çünkü mobbing genelde iki kişi arasında gerçekleşir. Çok fazla yanında yöresinde tanığı yoktur. O yüzden mobbingi ispat etmek isteyenler bu konuda zorlanırlar. Ama yine de yapabileceğiniz bir şeyler var. Şimdi bunlardan bahsedelim. Mesela mobbing yapan kişi size bir takım WhatsApp mesajları, SMS mesajları ya da e-postalar göndermiş olabilir. Ve göndermiş olduğu bu mesajlar bazı böyle sizinle ilgili olumsuz, taciz edici, hatta hakarete varan cümleler içeriyor olabilir. Yahut da size bu yollarla pek de göreviniz olmayan konularda bir takım görevler verilmiş olabilir. Hangisi olursa olsun mobbinge uğradığınızı düşünüyor iseniz bu tür mesajları, kayıtları, e-postaları kesinlikle silmeyin ve biriktirin. Bunun dışında neler olabilir? Mobbing sıklıkla bazen kişinin böyle görev yerini sıklıkla değiştirme yoluyla da uygulanabilir. Eğer böyle durumlar varsa da bunu ispatlayacak shift çizelgeleriniz olabilir, puantaj kayıtlarınız, imza defterleriniz olabilir iş yerinde. Veyahut da bu tür görev değişiklikleri e-posta yoluyla yine veyahut da bir görev yazısıyla size verilmiş olabilir. Yine bu tür kayıtları da biriktirmenizi öneririz. Bunun dışında yine mobbingin daha ağır uygulandığı durumlarda mesela yarın bu odayı boşalt ya da yarın bu masanı toparla git gibi bir takım yazılar elden size tebliğ edilmiş olabilir. Yine bu tür yazılar var ise bunları da biriktirmenizi öneririz. Veyahut da en son aşamaya geldiniz ve iş mobbing canınıza tak dedi, işten ayrılıyorsunuz. Bir işten ayrılma dilekçesi yazdınız. İşte bu dilekçede yazmış olduğunuz cümleler de son derece önemli. O dilekçe ile iş yerinde uğradığınız mobbing davranışları nedeniyle iş akdinizi feshettiğinizi o dilekçede mutlaka belirtmiş olmanız da bir delil vasıtası olarak çok önemli. Mobbing yazılı delille ispatı zor bir konu olduğundan burada tanık beyanları tabii ki bir ispat aracı olarak çok önemli hale geliyor. Yaşadığınız olaylara tanık olacak iş yerinden mesai arkadaşlarınızı bulmanız ve eğer mahkemeye gittiyseniz bunları dinletmeniz çok önemli. Burada yine mobbing günlüğü
konuşmayı bağlamak istiyorum. Neden derseniz mobbing günlüğüne biliyorsunuz yaşadığınız olayları ve varsa tanıklarını teker teker not ediyorsunuz. İşte bu tanıkları aynı zamanda biriktirmiş oluyorsunuz not ederken. Çünkü mahkemeye gittiğiniz zaman işte patron bana beceriksizin tekisin, hiçbir işe yaramıyorsun, defol git dedi demek çok kolay. Ama işte bunu ispat edecek, bunu tanıklık edecek kişiyi bulmak çok zor. O yüzden mobbing günlüğüne yaşadığınız her olayda, duyduğunuz her cümlede varsa tanıklık edecek kişileri not eder iseniz ileride bir dava açtığınız zaman ya da bir şikayette bulunduğunuz zaman o kişilerin isimleriyle tanık gösterebilirsiniz. Mobbing davalarında tanık dinletmek en önemli ispat araçlarından birisi. Mobbingin diğer ismi de psikolojik taciz biliyorsunuz. Ve mobbing gerçekten de uzun süre devam ettiği zaman insanı psikolojik açıdan hasta edebilecek kadar ağır bir durum aslında. Yani mobbinge uğrayan kişi depresyona girebilir veya girmemişse bile kendisini değersiz, çaresiz, dışlanmış hissedebilir ve hatta bu tür olayları evine kadar yansıtıp ailesiyle, çocuklarıyla dahi ilişkileri bozulabilir. O yüzden eğer sizler de böyle bir durum yaşıyor iseniz bir kere psikolojik yardım almaktan kesinlikle çekinmeyin. Ve eğer bir psikoloğun ya da psikiyatristin kapısını çalmış iseniz onun tarafından yazılmış olan sağlık raporlarını veyahut da reçete edilmiş olan ilaçları mutlaka biriktirin. Çünkü ileride açacağınız bir davada, bir şikayette bunları ispat vasıtası olarak kullanabilirsiniz. Yalnız burada önemli ve dikkat etmeniz gereken bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Nedir bu? Şimdi insana başka sebeplerle de bir psikolojik tanı konmuş olabilir. Mesela bir insana majör depresyon tanısı konmuş olabilir. Diyelim ki böyle bir tanınız var, bir raporunuz var. Bunu da mahkemeye mobbingin ispatı olarak sundunuz. Bu tek başına yeterli olmayabilir. İşte o majör depresyonun iş yerinde yaşadığınız mobbing sorunlarıyla ilgili olarak bunun sonucu nedeniyle geliştiğini ispatlayabilmeniz, bu aradaki illiyet bağını kurabilmeniz lazım. Çünkü insanoğlu başka sebeplerden de depresyona girebilir. O yüzden doktordan rapor aldığınız zaman veyahut da ilgili kayıtları mahkemeye sunduğunuz zaman doktora ne sebeplerle gittiğiniz, iş yerinde yaşadığınız sorunlar nedeniyle gittiğiniz, kaç terapi aldığınız, hangi tür ilaçları kullandınız vesaire ne tür kayıtlara ulaşabiliyorsanız bunları saklayın, ileride ispat aracı olarak kullanabilirsiniz. Mobbingin ispatı söz konusu olduğunda karamsarlığa düştüğünüzü biliyoruz. Neden? Çünkü mobbing genelde kapalı kapılar ardında ve sözlü olarak yapılır. Ve mobbingle ilgili böyle yazılı delil bulmak çok da kolay değildir. Ve bir diğer boyutu da tanıkla mobbingi ispat etmek istediğiniz zaman tanık gösterdiğiniz kişiler işverenin onları da cezalandırabileceği düşüncesiyle tanıklık yapmaktan kaçınabilirler. Bütün bunlar bizim önümüzdeki güçlükler. Ama inanın bu güçlüklerin yargı da farkında. Ve yargı farkında olduğu için bunu iş mahkemesi kararlarına, Yargıtay kararlarına yansıtmış. İşte bu da sizin içinizi bir parça rahatlatacak bir nokta. Kararlarında Yargıtay ya da iş mahkemeleri ne diyor? Mobbingin ispatında %100 ispat şartı aranmaz. Kesin veya mutlak ispat şartı aranmaz. Bir yaklaşık ispat yeterlidir. Çünkü mobbing davaları bir ceza yargılaması değildir, bir iş hukuku yargılamasıdır. Dolayısıyla da olayın %100 ispat edilmesini beklemiyoruz. Peki yaklaşık ispat nasıl olacak derseniz işte siz mobbingin uygulandığını, böyle mobbing günlükleriyle, ilave olarak sunduğunuz yazılı delillerle, tanık beyanlarıyla böyle sistematik bir şekilde, kronolojik olarak tutarlı bir şekilde
ispat edebiliyorsanız, ortaya koyabiliyorsanız ve karşı tarafta mobbing olduğuna ilişkin bir vicdani kanaat oluşturabiliyorsanız mobbing davalarını kazanma ihtimaliniz var. Lütfen karamsarlığa kapılmayın. Sadece mobbingle ilgili bu videoda sıraladığımız bütün delilleri mümkün olduğunca biriktirmeye çalışın. Gerektiğinde kullanabilirsiniz.